Flash 300 model çapa motorumun karbüratörü bozulduğu için yeni bir karbüratör almak zorunda kaldım. Benim motordaki sorun karbüratör gaz yemiyor ve istop ediyordu. Bu parçayı almamdaki en büyük etken sanayideki yetkili servis ve ustalar. Gidip sorduğum zaman 600 lira ücret çektiler. Ulan dedim, bunlar 600 liraya ne yapıyor ki? Gittim araştırdım. Yani pek bir şey yaptıkları yok. Sadece montaj. YouTube'dan, Google'dan, internetten 300 liraya kendim getirttirdim. Böyle bir karbüratör. Bendeki 2 tane pul da eskiydi. 2 de pul kestirdim. Buraya yağlıyorlar. Kağıdı yapıştırıyorlar. Karşıya çıkan izi makasla kesiyorlar. Kağıttaki daire delikleri ise yuvarlak bir metalin üzerine çekiçle vurarak deliyorlar. Bu da benim emektar Flash 300 model çapa motoru. Yaklaşık 6 yıldır bağlarda ve bahçelerde hayat kurtarıcımız. Şimdi benim motorun sorununu görüyoruz. Start kayışını çektiğimiz zaman cikle off'ta ısınıyor modda çalışıyor. Fakat ona gittiğimde motor istop ediyor. Yeni bir karbüratör almadan önce bu karbüratör problemlerini araştırdım. Karbüratör içindeki memeyi temizledim. Yine olmadı. Şamandıra ayarlarını yaptım. Yine olmadı. Contaları değiştirdim. Yine olmadı. Herhalde bu titreşimden, pislikten, tozdan zamanla buradaki ayarlar gevşiyor, tam tutmuyor. O yüzden bozuluyor. Şimdi çapa motorunun en pis yeri olan hava filtresini söktük. Herhangi bir motor bilgisine veya sanayide belli bir ustanın yanında çalışmışlığım yok. Tamamen kendi deneme yanılma yöntemleriyle yapıyorum. Hava filtresinin altında 2 adet somun var. Bu 2 adet somunu 10 milimetrelik lokma takımı ile çıkartıyoruz. Start kayışının hemen üzerinde ise 8'lik somunlu civata var. Onu da çıkarttığımız zaman hava filtresinin alt plastik kısmını tamamen yuvadan sökmüş oluyoruz. Karbüratörün üzerinde demirden bir pul var. Bu demirden pulu çıkarttığımızda benzin hortumunu çıkartıyoruz. Ben içindeki benzini tamamen dökmemek için benzin hortumunun ucuna bir tıkaç yerleştiriyorum. Benzin hortumuna tıkaç soktuktan sonra üzerindeki gaz teline ve gaz çubuğuna geçiyorum. Gaz telini en kolay karga burnuyla çıkartabiliyoruz. Daha sonra da çubuğu yerinden aldığımızda karbüratörün motorla bağlantısını tamamen bitirmiş oluyoruz. Bu eski karbüratöre denemediğim yöntem kalmadı. Gördüğünüz gibi hiçbir yağ, kir, toz gözükmese de yani içten hangi sorunsa olmuyor yani. Karbüratör arkasındaki contalara geldi sıra. Eskimiş, yağdan gözükmüyor. Zamanla inceldiği için hava bile almış olabilir. Büyük bir plastik malzeme var. Kartel havalandırma sisteminin borusunu kurtarıyoruz. Daha sonra buji hortumunu da çıkarttığımızda bu parça bize geliyor. Bu parçanın arkada tekrar bir kağıttan pul var. Onu da aldığımız zaman artık bütün parçaları almış oluyoruz.
Tekrar montajında karıştırmamak için ilk çıkardığınız parçayı en sağa, daha sonrakini en sola koyarak sırasıyla giderseniz montajda yerlerini karıştırmadan tekrardan takabilirsiniz. En çok tozlu olan bölge bu bölge olduğu için bir bez yardımıyla yağsını ve kirini sürekli silmeniz gerekiyor. Tüm parçaları silme işlemi bittikten sonra tekrardan aynı sırasıyla soldan sağa doğru diziyoruz. Plastik parçaya buji hortumu ve benzin hortumunu yerleştiriyoruz. Burada gördüğünüz siyah renkli benzin hortumunu yeni aldığımız karbüratör içinden çıkan benzin hortumu ile değiştiriyoruz. Çünkü dönem dönem artık iklimsel şartlar mı veya içinden geçen benzinden dolayı mı bilmiyorum. Bu hortumlar eskiyor, kırılıyor. Buralardan benzin sızıyor ve karbüratörün içine pislikler doluyor. Bu yüzden yeni hortumla değiştirmek en doğrusu. Karbüratör arkasında yer alan plastik malzemenin önüne ise yeni aldığım kağıttan contayı takıyorum. Yeni olduğu için biraz civatalara zor girecek fakat elimizle ittiğimiz zaman rahatlıkla giriyor. Ve yeni aldığımız karbüratörü pimlerden ileriye doğru yerine itiyoruz. Gaz teli ve çubuğunu yine aynı şekilde yuvalarına sokuyoruz. Gaz teli bazen kırılabiliyor. Bu yüzden karga burnuyla takmak en güzeli. Benzin hortumundaki tıkacı da çıkarttıktan sonra yerine takıyoruz. Benzin hortumunun hemen üzerinde ise metalden bir klips var. Bu da hortumu sıkıştırıyor. Bunu taktığımız zaman açarsak oraya tam anlamında sıkışır. Karbüratör üzerindeki metal pimi de taktıktan sonra cikle ve benzin musluğunu orta düzeyde getiriyoruz. Karbüratör ayarlı olmadığı için gaz ayarını ve diğer ayarını da yapıyoruz. Bunu sizin gaz kullanımınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hava filtresinin alt plastik aparatını da takıyoruz. Burayı takarken kartel havalandırma sisteminin borusunun bu hava filtresinin alttaki plastik yuvaya girdiğinden emin olun. Sonra söktüğümüz yine aynı şekilde 10'luk ve 8'lik somunları tekrar lokmalı cırcırla sıkıyoruz. Hava filtresinin yağ haznesini takıyoruz. Yağ level kısmına kadar doldurmamız yeterli. Ben 20-50 kullanıyorum. Daha sonra hava filtresinin üst kapağını takarak somununu sıkıyoruz. Kayışı yerinden kurtardıktan sonra motor kapağını kapatıyoruz. Bakalım o kadar demontaj, montaj işlemleri yaptıktan sonra motor nasıl çalışıyor? Kayışı çektik. Cikle off kısmındayken motor ısınıyor. Ona gittiğimiz zaman eski orijinal performansına dönüyor. Yani karbüratör değişim işlemimiz başarılı. Tekrar off'a çekiyorum. Motor ısınır pozisyonda. Tekrar ona gittiğim zaman tam randımanında çalışıyor.
biraz da koldaki gaz mandalıyla gaz vermeye çalışıyorum. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Evet, şimdi arazideki uygulama aşamasına geldik. Evde değişimi gerçekleştirdik. Bakalım arazide nasıl performansı. Şu an için iyi gözüküyor. Herhangi bir problem yok. Bıçaklar dönüyor, sürüyor. Ara ara durduruyorum. Bakıyorum karbüratörde sıkıntı var mı? Size bir tavsiye vereyim. Her yarım saatte bir motoru dinlendirin. Sonra kendiniz de dinlenin. Bu sayede hem motor sağlığı hem de kendi sağlığınız için avantaj olur. Bir de kulaklık kullanmanızı öneririm. Çünkü aşırı titreşimden ve desibelden akşam eve gittiğinizde kulaklarınız ağrıyor. Yaz mevsimi bitti. Motor garajda yatacak. İçindeki benzini boşaltın. Çünkü karbüratörün alta giden benzinde tortu tabaka oluyor. Bu tortu tabaka orada zamanla kurum biriktirdiği için karbüratörü bozabiliyor. Bir de dipnot düşeyim. Kendi problemlerinize kendi çözümlerinizi üretirseniz kullandığınız ekipmana daha fazla hakim olursunuz ve piyasadaki fazla fahiş fiyat isteyen insanlara paranızı kaptırmamış olursunuz.